Arkadaşlar merhaba. Aqua Masters yüzme yarışları için şimdi Kemer'deyim, Tekirova'dayım. Burada 2 kilometre yarışlarına katılacağım. Ve benim bu yarışlara katılacağımı duyan herkes, ya bazı insanların verdiği ilk tepkiden size bahsetmek istiyorum. Tepkileri şöyle: neden? Ve ben buna bir cevap veremiyorum. Geçen hafta 15 kilometrelik bir dağ yürüyüşü, tırmanışı karışık bir yere gittik. Ya dağlara yürüyüş, tırmanışa gittik. Ve 11 saat sürdü. Ve gene bunu söylediğimde insanlara gene aynı soruyla karşılaştım. Neden? Bugün sizinle bu konuyu konuşmak istiyorum. Neden hayatta ve öğrenme sürecinde, öğrenme ortamında zorluklara ihtiyacımız var? Şimdi şöyle düşünün. Eğer biz hayatı kendi yapabilirliklerimiz dahilinde yaşarsak, hep dümdüz bir çizgide gider bu. Dümdüz çizgi bizim için tıpkı kalp ritmi gibi düşünün. Çizginin dümdüz olması aslında hiçbir şeyin değişmiyor olması. Yani bir rutin, bir kısmi bir mecazi anlamda bir ölüm halidir, değil mi? Öğrenme ortamında da bu böyle. Öğrenme ortamında da eğer öğrencileriniz tamamen kendi becerileri, kendi yapabilirlikleri dahilinde olan aktivitelerle, problemlerle karşılaşıyorlarsa, o zaman işte o düz çizgi devam ediyor. Orada bir zorlanma, bir yenilik yok. Zorlanma ve yenilik bize ne kazandırır? Gene kendimden örnek vereceğim. Ben buraya ilk taşındığımda tek ulaşım aracım bisikletti ve bisikletle evden köyün merkezine gitmem gerekiyordu ve bu benim için çok yorucu bir yolculuktu. Sonra bir gün arkadaşım dedi ki, hadi gel bisikletle dağa gidelim. Ve ben dağ bisikleti yaptım. Dağ bisikleti yaptıktan sonra bisikletle o yolu gidip gelmek artık benim için çok kolay oldu. O bisiklet çok hafifti ve yol çok kısaydı. Benzer şekilde 15 kilometre dağ tırmanışından sonra artık Likya yolunu yürümek örneğin ya da engebeli yollarda yürümek, hafif tırmanış benim için kolay hale geldi. Öncesinde zor olan şeyler benim için kolay hale geliyor. O zorlukla karşılaşıp bunun üstesinden geldikten sonra. Öğrenme alanında buna kapasiteyi genişletmek adını veriyoruz. Eğer öğrencilerinizin kapasitesini genişletmek istiyorsanız onlara yapabilirlikleri dahilinde zorlanarak yapacakları bir zorluk verin. O zorlukta bir problem verin. Burası özellikle kritik. Çünkü çoğunlukla öğrenme ortamlarında, eğitimlerde karşılaşılan bu zorluklar katılımcının becerilerinin çok üstünde oluyor. Yapamayacakları problemler olabiliyor. Ve eğitmen, rehber onları bu yolda tek başına bırakmış olabiliyor. Burada öğrenmeden bahsedemeyiz. Orada katılımcı tamamen bir stres alanına gidiyor ve öğrenmeden uzaklaşıyor. Bir zorlukla karşılaşmak demek, bunun burası bizim beceri sınırımızsa, becerimizin üzerinde fakat eş zamanlı olarak bunu yapmak için destek alabildiğimiz, ihtiyacımız olan yardıma, dayanışmaya, bilgiye ulaşabileceğimiz bir ortamda bu zorlukla karşılaştığımızda ancak ben kapasitemi genişletebiliyorum. Burası özellikle kritik, altını çizmek istedim. Peki bunu yaptığımda bana ne oluyor? Yani yapabileceklerimin ötesinde bir zorluğun üstesinden geldiğimde, kapasitem genişlediğinde bana ne oluyor? Albert Bandura bunu öz yeterlilik olarak adlandırıyor. Yani yapamayacağını düşündüğün bir şeyi yaptığında senin öz yeterlilik duygun gelişiyor ve güçleniyor. Ve bu yaşamın farklı alanlarında da yapabilirliğini güçlendirmek ve daha büyük zorlukların üstesinden gelebilmen anlamına geliyor. İşte bu nedenle
yaşamın içindeki zorlukları, becerilerimizin üstündeki zorlukları çok seviyoruz. Bu nedenle yarışlara katılmak harika. Bu nedenle dağlara tırmanmak harika. Ve bu nedenle hayallerinizin ötesine geçmek çok güzel. Hatırlayın, ancak zikzak olduğunda yaşıyoruz. Öğrenmek işte böyle bir şey. Öğrenme alanında işte bu zikzak var. İnişler, çıkışlar, zorluklar ve kolaylıklar. İşte öğrenme, beceri geliştiren bir öğrenme bu nitelikte bir zorluğu içerdiğinde gerçek öğrenmeye dönüşüyor. Size bol maceralı, harika öğrenme serüvenleri diliyorum. Ve kendime de bol şans diliyorum yarınki yarışlarda. Görüşmek üzere. Neden diye soranlarınız çok olsun.